Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık kare motifi çalışacağız. Fıstıklı bir kare motifi arkadaşlar ama gerçekten çok şık görünüyor. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, keyifli örersiniz. Hemen ipimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben koton bir ip kullandım ve hemen şöyle tığımı da göstermek istiyorum. 2.50 milimlik tığ kullandım ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ben şu pembeyi 3 milimlikle ördüm. Diğerini sizlerle beraber 2.50 milimlik tığ ile ördüm ama aralarında çok az bir fark oldu. Elimin herhalde sıkılığından dolayı, o yüzden siz iki tığ da deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tekrar göstereceğim. Bakın, halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve halkamın içine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu halkanın içine çektiğim zincirle birlikte toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığın başını doladım. Halkanın ortasına batarak 2 ilmek kapatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Toplamda 12 tane olacak. Toplamda 12 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Burada sadece bir zincirim olacak. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen altındaki trabzanın şu şekilde beline dolayarak fıstık yapacağız buraya. İlmek çektim, uzattım. Tığın başını doladım. Aynı trabzanın beline doladım. İlmek çektim, bıraktım. Başını doladım. 3 kere bunu yapıyorum arkadaşlar. Ne kadar uzatırsanız o kadar güzel duracaktır. Üçlü bir fıstık yaptım. Bunu 2 kere de kapatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan. 1, aynı trabzana battım. 2, aynı trabzan tepesine batıyorum. 3. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın beline doluyorum ve burada yine üçlü bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. Trabzanların beline dolayarak yapıyorum bu fıstıkları ve 2 kere de kapatıyorum. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen yanındakine beline doladım. Üçlü bir fıstık yaptım. Evet, 2 kere de kapattım. Hemen bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, burada köşelerimizi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan köşe, 3 tane ikili trabzan köşe şeklinde ilerleyeceğiz. Burada bir tane yaptık. Bunu dönüşte tamamlayacağız. Burası da köşe olacak. Şimdi hemen yanındakine trabzanın tepesine batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Hemen burada yine köşe yapmak için yanındaki, bakın bunun tepesine 3 tane ikili trabzan yaptık. Hemen onun yanındakinin beline dolayarak fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. 2 kere de kapattım. Burada hemen 2 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanın beline doluyorum ve üçlü fıstık yapıyorum. 2 ve 3. 2 kere de kapattım. Bir köşeden sonra hemen yandaki trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Eminim ki anlaşıldı. Az önce dediğim gibi bir tane köşemizde bir tane fıstık, 2 zincir, hemen yanındaki trabzana bir fıstık daha, bir köşe oluyor. Ve hemen yanındaki trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan.
Bu şekilde ilerliyoruz ve buraya gelene kadar devam edelim. En son bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve bir tane trabzanım kaldı. Hemen onun beline doluyorum. Üçlü fıstığımı yapıyorum buraya. 2 ve 3. 2 kere de kapattım. Bakın köşe 3 tane trabzan, köşe 3 tane ikili trabzan, köşe 3 tane ikili trabzan, köşe 3 tane ikili trabzan, yani 4 tane köşem oluşmuş oldu. Burada tığın başını doladım. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. Şu şekilde. Ve 3 ilmeği aynı anda kapatarak buraya da 2 zincir çekmiş oluyorum. Burada 3 zincirli yükseldim. Hemen 2 zincirlik bölüme bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Fıstık tepesine bir tane. Hemen yanındakine bir tane. Ve bakın burada 3 tane ikili trabzanım var. Birincisine ikili trabzan yaptım. İkincisine fıstık yapıyorum. Beline doladım. Burada dörtlü fıstık yapalım. 2 3 ve 4. Fıstıklarınız tamamen size ait. Dörtlü, beşli istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. İkili trabzan, fıstık tepesine bir tane ve köşenin içine 2 zincirlik bölüme 2 tane. Şimdi buraya baktığımızda kafanız karışmaması için köşe ile beraber bakın 4 tane oldu. Burada da köşenin içine yaptığımız 2 tane ile beraber 4 tane oldu. Köşeleri saymazsak 2 tane ikili trabzan, bir fıstık, 2 tane ikili trabzan yan yana yaptık ve şu anda 2 zincir çekerek yine köşenin içine batıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeyi saymıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapacağım. Önce bir tane fıstığa, hemen yanındaki trabzan tepesine ve ortadaki 3. trabzanın beline dolayarak fıstık yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 kere de, pardon, burada 4 yapıyorduk. Çok pardon. 4'lü fıstık yapıyorduk burada. 2 kere de kapatıyorum. Ve yine yan yana 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve burada köşemi tamamlayacağım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bu sıramda bu şekilde bitti. Köşemin içine de 2 zincirlik bölmede 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. İlmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bakın bu sırada bu şekilde görünecek. Şimdi arkadaşlar sadece köşelerde fıstık yapacağız. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Köşenin içine battım. Bir tane ikili trabzan. Çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan oldu. Şimdi burada tığın başını doluyorum. Bakın bir alttaki İlk trabzanın tepesine batıyorum. Daha doğrusu beline doluyorum. Burada yine ister üçlü ister dörtlü fıstık yapabilirsiniz. 2 kere de kapatıyorum. Ve diğer köşeye gelip son trabzana gelene kadar bu şekilde tek tek batarak ikili trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili trabzan yaptım. Bakın son trabzana geldim. Son trabzanın da beline doluyorum. Fıstığımı yapıyorum. 2 3 üçlü yapalım. 2 kere de kapattım ve köşemin içine 2 tane ikili trabzan. 1
2 2 tane zincir, köşenin içine tekrar 2 tane ikili trabzan. 1 2 ve burada bakın yine ilk trabzanın beline dolayarak fıstık yapıyorum. Uzatarak. 2 ve 3. 2 kere de kapattım. Bakın bu şekilde görünecek ve diğer köşeye gelene kadar ikili trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Burayı kapatmayayım. Şöyle sonuna kadar göstereyim. Zaten çok kısa bir video olacak. İnanılmaz kolay bir model. Biliyorsunuz kolay modelleri ben çok seviyorum. Tabii ki zor modellerim de var kanalda ama en çok sevdiklerim böyle hemen şipşak bitecek modeller. Sonuncu trabzana geldim ve hemen o sonuncu trabzanın beline doluyorum. Uzatarak üçlü fıstığımı yapıyorum. 2 kere de kapattım. Tığın başını doladım. Bakın köşedeyim. Ve 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Ve yine aynı köşeye batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada yine benim ilk trabzanım var. Bir altta. Hemen onun beline doluyorum. 1 2 ve 3. 2 kere de kapattım ve trabzanlarımı yapıyorum. Bu sırada eminim ki anlaşıldı. Sadece köşelerde fıstık yapıyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Hemen burayı da göstermek istiyorum. Bakın ilk yarısını yapmıştık. Köşemizin tamamlamak için yine son trabzanın beline doluyorum. Üçlü fıstığımı yapacağım. 2 kere de kapatıyorum ve hemen burada köşemi tamamlıyorum. 2 tane ikili trabzan yaparak. Ve kapatma yöntemim yine aynı. İlk çektiğim zincire battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şimdi bu bitirdiğimiz sırayı tekrarlayacağız bu sırada. Yine aynı işlemleri yapacağız. 3 zincir. Hemen 2 zincirlik bölüme battım. İkili trabzan ve hemen bakın bir altta ilk trabzan şurada bakın. Tığın başını doluyorum. Hemen oranın beline doladım. 1 2 ve 3. 2 kere de kapatıyorum. Bir diğer en son trabzana gelene kadar tek tek batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Ben diğer tarafa gelene kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Son trabzana kadar geldim. Bakın son trabzanın beline doluyorum. 1 2 3. 2 kere de kapattım ve 2 zincirlik köşeme 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve aynı 2 zincirlik bölüme 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Daha sonra tığın başını doluyorum. Bakın hemen bir altta ilk trabzanın beline doladım ve üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. 2 kere de kapattım ve bakın şu arkadakini unutmayalım, trabzanları tek tek diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Eminim ki anlaşıldı. Bir alt sırayla aynı bu bölümde bu şekilde sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben köşemi de tamamladım. Fıstığımı ve 2 tane trabzanımı yaptım. Bu bölümde yine aynı şekilde kapatıyorum. Ve hemen 2 zincirlik bölüme bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu bölümde sadece sık iğne sıramız var. Bu size küçük gelirse bir sıra daha bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani bu yaprakları bir sıra daha 2 sıra oldu bu yapraklar, 3 sıra yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış.
bir sıra daha, hatta 2 sıra daha yapabilirsiniz. Tüm trabzan tepelerine tek tek batarak bu sırada sık iğne yapıyorum. Bakın tek tek batıyorum tüm trabzan tepelerine ve hemen altta duran fıstık tepelerine sık iğne yapıyorum. Diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Bakın köşeye geldim. Köşenin içinde ben burada bir tane sık iğne, bir tane zincir, köşenin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum ve diğer trabzanların tepesine batmaya devam ediyorum. Sizler burada eğer gerginlik olursa 2 zincir çekebilirsiniz. Daha gergin oldu, 2 sık iğne, 1 zincir, 2 sık iğne yapabilirsiniz. Bu tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Onu ben bu şekilde yaptığımda benim için tam uygun oluyor. Köşeleri ben çünkü çok sivri sevmiyorum. Daha böyle yuvarlak volümlü sevdiğim için zinciri biraz eksik atıyorum. Yani bir tane zincir atıyorum. Onu da söylemek istedim. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu köşe benim için ideal. Sizler de istediğiniz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine köşeye bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen şöyle motifi göstermek istiyorum. Çok şık değil mi sizce de? 3 boyutlu gerçekten çok güzel oldu. Hemen şöyle minicik bir tığımı aldım. 2 milimlik bir tığ. Hemen şöyle sihirli halkamı sıkıştıracağım. Bu çünkü çok önemli arkadaşlar. Bu halka maalesef sihirli halka çözülüyor. Hemen şöyle herhangi bir ilmeğe batıp düğüm attım. Bunu her videomda göstermeye çalışıyorum. Tabii ki unuttuğum videolar da olabilir. Ama genelde göstermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten sökülüyor. Bu da bizim için çok iyi bir şey değil. Evet, bu şekilde burayı temizledik. Hemen şunu da aynı şekilde saklıyorum. Evet. Şöyle arkadan uzunca bir saklayalım. Çünkü ip artıklarını ben hiç sevmiyorum. Hep koparmalı örgüler örüyorum. Ama hiç ip kalıntısı sevmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi motifim hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar, birleştirmeye gelince hemen şöyle söylemek istiyorum. Bakın, sık iğne yaparsanız bunu şöyle kaydırmalı yöntemle birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirebilirsiniz. Ama örerken birleştirmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Sık iğne yapmazsınız. Direkt bir alt sırada fıstık sırasından hem örüp, benim öyle videolarım var, hem örüyoruz hem birleştiriyoruz. Örerken hemen karşıya bir ilmek atıyorum, devam ediyorum. O şekilde ya da en son fıstık sırasından sonra bir sıra direkt ikili trabzan yaparız. Hiç fıstık yapmayız eğer kafanız karışırsa. O şekilde örerek de birleştirebiliriz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.